Merhaba, ben Bilge Aydemir. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi adına size Uçan Tay adlı masalı okuyacağım. Bir gün minik Tay annesine sormuş. Anne, biz niye uçamıyoruz? Annesi, evladım, bizim kanatlarımız yok ki uçalım. Kuşlar uçar ama atlar asla uçamazlar, diye cevap vermiş. Minik Tay uçmayı o kadar istiyormuş ki annesine tekrar sormuş. Anneciğim, bana kanat alırsan uçabilir miyim? Anne sonra bakmış ve gülmüş. Kim verir evladım bize kanadını demiş. Tay, ne olur anne, bana bir kuştan kanat al. Kanatları sırtıma takar, belki uçabilirim, diye yalvarmış. Annesi onu doğduğundan beri hiç kırmıyormuş. Bu seferki isteği çok zor edilebilir bir istekmiş. Ama evlat evlatmış işte. Onu kırmak istememiş. Pekala demiş. Bir araştıralım bakalım. İkisi birden yola çıkmışlar. Yolda bir serçeye rastlamışlar. Serçe cik 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 diye ötüyor, bir odala bir budala konuyormuş. Yerden birkaç tane yiyecek bulup istediğinde hemen havalanıyormuş. Anne at serçenin nazikçe yaklaşmış ve sormuş. Küçük serçe, benim yavrum minik Tay da uçmak istiyor. Acaba kanadından ödünç olarak verebilir misin? Serçe ona bakmış. Benim bugün işim var. Kanatlarım da bana gerekti. Bu sebepten dolayı vermeyeceğim. Özür dilerim, demiş. At üzülmüş. Tabii yavrusu daha fazla üzülmüş. Anne ve yavrusu yollarına devam etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Yolları bir ormana gelmiş. Ormanda binlerce kuş varmış. Hangisinden isteyelim acaba diye geçirmişler içlerinden. Bir yaban güvercini konmuş o an tam önlerine. Yaban güvercini selam vermiş. Çimenlerden birkaç yiyecek almış. Tam uçacakken anne at, bir dakika güvercincik demiş. Benim yavrum da sizler gibi uçmak istiyor. Acaba birkaç saatliğine kanatlarını ona verebilir misin? Güvercin kıs kıs gülmüş bu teklife. Bu nasıl bir teklif? Atlar uçamaz ki, demiş. Evet demiş anne at, uçamaz. Ama bir denemekten ne çıkar? Güvercin, hayır veremem. Çünkü Allah korusun, bir de uçarsanız artık bizi ezersiniz. Böyle bir şeye sebep olmak istemem doğrusu, demiş. Güvercinin sözlerine ikisi de çok üzülmüş. Yine de yollarına devam etmişler. Biraz sonra yolları büyük bir dağın zirvesine kadar ulaşmış. Dağın ucunda dimdik kayalıklar varmış. Anne ve yavru at biraz daha yukarıya tırmanmışlar. Bir de ne görsünler? Kayalıkların üzerinde güzel bir yuva yok mu? Yuvanın içinde küçük küçük yavru kartallar. Yavru kartallar anne ve yavru atı görünce korkmuşlar ve ciyak 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 diye ötmeye başlamışlar. Karşı kayalıklarda av arayan anne kartal yavrularının ötüşmelerini duyunca hemen koskoca kanatlarını bir dümen gibi yuvasına çevirmiş. Şimşek hızıyla yol alıp yuvasına ulaşmış. Ne oldu, ne var demiş. Yavruları anne ve yavru atı göstermişler. Bunlar bizim düşmanımız mı diye sormuşlar. Anne kartal keskin bakışlarıyla gelenleri süzmüş. Kimsiniz, ne istiyorsunuz demiş. Anne at yavrusunu göstererek bizim küçük uçmak istiyor. Sizin kanatlarınız birkaç saatliğine ödünç alabilir miyim diye soracaktık demiş. Anne kartal küçük Tay'a bakmış. Yavru ata içi ısınmış. Anne olduğu için yavruların olur olmaz her şey istediklerini bilirmiş. Pekala demiş. Hiç uçmayı denedin mi daha önce? Hayır demiş anne at. Hiç denemedi. Öyleyse aşağılarda bir yerde denesin uçmayı. Alın kanatlarımı ama sakın yüksek bir yerden uçmaya kalkmasın. Belki düşer ve kendine zarar verebilir. Yavru atın sevincine diyecek yokmuş. Anne at da çok sevinmiş tabii. Anne çocuk ikisi beraber anne kartının verdiği kanadı alıp aşağılara gitmişler. Birkaç saat sonra kanatlarını geri getirin emi diye anne kartal arkalarından tembih etmiş. Olur demiş anne at. Sen merak etme. İşimiz biter bitmez getirir kanatlarını teslim ederiz. Dağın eteğine vardıklarında anne at yavru atın sırtına takmış kanatları.
Bu siyah kanatlar yavrusuna ne kadar yakışmış bir bilseniz. Hadi yaramaz, uç bakalım demiş. Yavru at birden havalanmış yukarıya doğru. Uçmuş ama bu nasıl uçmak? Bir oraya, bir buraya gidiyormuş. Kanatları kuvvetliymiş ama bir türlü havada dengesini kuramıyormuş. Ayaklarını büz diye bağırmış annesi aşağıdan. Ayaklarını gövdeye doğru çek. Tay onun sözlerini duymuş tabi. Ayaklarını karnına doğru çekmiş. Ama yine de uçmayı becerememiş. Hatta birkaç kuşa çarpmış havada. Kuşlar şimdiye kadar böyle büyük bir şeyle karşılaşmadıkları için şaşırmışlar önce. Sonra kenara kaçıp onun geçmesini beklemişler. Ama yavru at onların üstüne gitmiş. Kanatlarına bir türlü hakim olamıyormuş. Biraz sonra bir kayaya konmak istemiş. Ama ne mümkün. Kayaya tam konacakken kanadını yanlış kullandığı için ayağı kaymış ve kayadan aşağı yuvarlanmış. Her tarafı sıyrılmış, yara bere içinde kalmış. Sonra da başlamış ağlamaya. Annesi bütün olan biteni görmüş. Ne yapsın? O nasıl engel olabilsin ki? Hemen yanına gitmiş yavru atın. Gördün mü yaptığını? Kendine zarar verdin. Ben sana uçamayacağını söylemiştim. Dedikten sonra onun yaralarını silip pansuman etmiş. Hadi bizim işimiz değil uçmak. Biz yerde yürümeyi, koşmayı çok iyi biliriz. Yok değilse acemi çağlaklara döneriz. Şimdi gidelim, kartala kanatlarını verelim demiş ve eklemiş. Bundan sonra uçma sevdasından vazgeçmelisin. Küçük Tay da annesine hak vermiş. Zaten hevesi de gitmiş bu olaydan sonra. Havada dengeyi hiç kuramamış. Tabi uçmaktan da zevk alamamış. Havada uçtuğu dakikalar hep korku içinde geçmiş. Beraberce dağa tırmanmışlar. Kanatları kartala verip teşekkür etmişler. Kara kartal sormuş. Ne oldu? Güzel güzel uçabildin mi bari minik Tay? Anne at ne gezer demiş. Bir o yana bir bu yana zikzak çizip durdu. Tabii ilk sefer olduğu için uçması zordur. Belki birkaç seferde neyse belki başarabilir demiş kartal. Anne at. Hayır biz dersimizi aldık. Minik Tayda bir daha uçmamaya karar verdi demiş. Kara kartal bu son sözlere gülmüş. Ben yine beklerim demiş nezaketle. İstediğiniz zaman kanatlarımı size ödünç verebilirim. Anne at ve yavru at teşekkür edip izin istemişler. Onlar dağdan aşağı inerken anne kartal da yeni bir av için karşı kayalıklara süzülmüş gitmiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.